Komrat'ta insanlar kendi aranızda hangi dili konuşuyorsunuz? Türkçe mi, daha çok Rusça mı? Türkçe de, Rusça da, Moldovyaca. Moldovanca da. En çok hangisi? En çok gidiyor Rusça. 826 numara geç otur. Tamam, 820. 15.30'da kalkıyor. Tamam. Hep yani dönüp dolaşıp hep aynı yerlere gidiyoruz açıkçası. Herkese günaydın. Bugün Moldova'daki son günüm ve bu son günümde Gagavuz Türklerinin yaşadığı Komrat şehrine gideceğim. Şimdi şu ileriden bir yerden otobüse binip Güney Terminaline gitmem lazım. Hemen şuradaki Fidesco marketten kruvasan aldım. Bir tane de kahve aldım. Yani 2 kruvasan, bir kahveye, cappuccino'ya orta boy. 41 lei ödedim. Şimdi bunları bitirip birazdan otobüs durağına doğru yürüyeceğim. Bakın yine Moldova ve Avrupa Birliği bayrağı. Birçok yerde Moldova Avrupa Birliği 2030 falan yazıyor. Herhalde 2030'da üye olma planları var. O şekilde bir program vermiş sanırım Avrupa Birliği. O yönde iyileştirmeler yapıyorlar. Tabii eğer öyle olursa bu da 5 yıl sonra Moldova'ya vizesiz giremeyeceğimiz anlamına geliyor. Şöyle karşıya geçelim. Şurada bir 10 dakika mesafem kaldı. Şu ileride bir tane durak var. Teatrul Mihai Eminescu diye. Oradan bineceğim. Oradan binip Güney Terminaline doğru gideceğim arkadaşlar. Güney Terminaline gitmek için de 36 numaralı otobüse binmem gerekiyor. Daha önce havalimanından gelirken belirtmiştim. Otobüs bileti otobüsün içinde ödenebiliyor. 6 lei fiyatı. Nakit olarak ödeyebilirsiniz. 36 numara. Bu sanırım. Bakın böyle otobüste eski usul muavin var. Paraları topluyor. Otobüs durağına da geldik. İnmeniz gereken yer burası. Gara Auto Südwest. Burası zaten otobüsün çoğunluğu da burada indi. Şimdi buradan Komrat'a gidecek aracı bulmam lazım. Şuralarda kasa yazıyor. Kasa de Peron yazıyor. Şu ileride de var. Şimdi onlardan birini soracağım. Şuradaki kapalı ama onun yanındaki açık. Gidelim bakalım. Otobüs dediysem de böyle transporter araçlar gidiyor arkadaşlar. Transdinyester'e de gitmiştim. O şekildeydi yine. Hello, good morning. One person for Komrat. Yes. 72. Thank you. Which number? The bus? Okay. Thank you. Herhangi bir numara yok anladığım kadarıyla. Bilete bakalım. 71.25 yani 72 lei aldılar. 11.05'te kalkıyor. İnternetten de bakmıştım zaten, ona göre geldim. İnternette de bu otogarın sayfasına girerseniz saatleri görürsünüz. Şimdi şu tarafta dedi ama buradan sonra bulacağız. Araçların önünde şey yazıyor. Komrat diye yazıyor zaten. Oradan bir tane bulurum sanırım. Burada anlamadığım şey şu. Birçok araçta önünde Komrat yazıyor. Mesela şunda yazıyor, bunda yazıyor. Şu arkasındaki de yazıyor. Bilette de herhangi bir şey yok. Route numarası yani güzergah numarası yazıyor ama araçtan anlayamıyorsunuz. Ancak birilerine sormanız lazım. Onlara güveneceğiz mecburen. Şu an adam bu araç kalkıyor dediği için mecbur buna bineceğim. Zaten içeride de binenleri görüyorum. Bakalım kaç dakika kalmış. 10 dakika sonra kalkacak. Ben de buradan yavaş yavaş yerimi alayım. İnternette 2 saat sürdüğü yazıyor ama adam 1 saat sürüyor dedi ısrarla. Göreceğiz. Evet, şurada biraz hava alalım arkadaşlar. Çimiçli'ye diye bir otogara geldik. Buradan itibaren Komrat'a yarım saat mesafe var. 5-10 dakika mola verdi minibüs. Biraz ayaklarımızı açalım. Ondan sonra
yola devam edeceğiz. Burada böyle ufak tefek market var. Bir tane kebap dükkanı var. Pizza, hot dog satan yerler görüyorum. Buradan takviyenizi yapabilirsiniz. Hattınız yoksa şu ileride Orange var. Oradan da bir sim kart alabilirsiniz. Komrat'a sonunda vardım. 11'e 10 geçe kalktık. Şu an saat 1, yani 1 saat 50 dakika sürmüş oldu. Otogar dedikleri böyle bir yer. Şöyle yol kenarı. Küçük bir yer şu şekilde. Şimdi buradan şehir merkezine doğru yürüyelim. Böyle doğaçlama gezeceğim biraz bugün. Öncelikle şuradan dönüş biletimizi alalım. Akşama doğru sıkıntı olmasın. Hop. Arkadaşlar bilet alamadım çünkü önceden bilet satmıyorlarmış. Buradaki bilet kişisine uğradım. Sağ olsun bir tane kız yardımcı oldu. Daha sonra bir tane Türk kadın geldi. Hatta İstanbul'da oturuyormuş. O yardımcı oldu. Dediler ki buradan 4'e 10 kala Kişinev'e araç kalkıyor. Bir yarım saat önce falan gelirsen bilet satarlar dedi. Şu an saat 1. 3.30'a kadar falan dolaşırım. Ondan sonra buraya gelirim geri. Daha sonra da Kişinev'e doğru yola çıkarız. Şimdi şöyle merkeze doğru ilerleyelim bakalım. Bakın Komrat'taki döviz kurları da aşağı yukarı Kişinev'deki gibi arkadaşlar. Şurada İstanbul Exchange var. Buradaki oran daha iyi. Şimdi bir şeyler atıştırmadan önce şurada güzel bir katedral görüyorum. St. John Katedrali'ymiş. Oraya doğru gidelim. Bir yakından bakalım. Şu ortada bir tane çeşme. Şöyle güzel bir Ortodoks katedrali var. Sarı renkte. Şöyle bir park. Bizdeki gibi her yerde köpekler de dolaşıyor. Şuralarda yiyecek bir şeyler var gibi sanki arkadaşlar. Şimdi bu güzel parkı arkamızda bırakıyoruz. Şurada bir tane kafe var. Şu arkadan dolaşıp öbür tarafa doğru geçelim. Buradan kilisenin arka tarafına doğru geldik. Kilise kapalı sanırım ya şu an. Hiç gireni de görmedim. Bakıyoruz yani hep aynı şeyler var. İşte sim kart satan yerler var. Ondan sonra eczaneler. Şurada birkaç tane bilgilendirme panosu görüyorum. Orası TİKA sanırım bazı düzenlemeler yapmış buralarda. Bazı katkılarda bulunmuş. Onlarla ilgili bilgilendirmeler var. Bakın Gagavuz ne yazıyor da? Bakanlık Komitesi Halk Topluşu. Şöyle bir park var. Şuradan girelim tekrar. Burada yapılan düzenlemelerden bahsediyor. Kilisenin diğer tarafı. Şuradan çıkayım ben en iyisi. Bildiğin çocuk parkına geldik. Yani burası aslında yani bu merkez küçük böyle bir belde gibi arkadaşlar. Çok fazla etkileyici bir yapı göremedim açıkçası. Şu ileride bir yerde bir Lenin anıtı varmış. Bir de Mustafa Kemal Atatürk kütüphanesi varmış. Tabii açık mıdır bilmiyorum. Gagavuz Kooperatifi. Çoğu dükkan da kapalı gibi zaten. Evet arkadaşlar bakın. Mustafa Kemal Atatürk anıtı hemen şu ileride.
Burası da kütüphane oluyor. Bakalım şu ön taraftan giriş varsa gireriz. Yoksa böyle bir resim çekerek devam ederim. Bugün pazartesi olduğu için müzeler de kapalı. Bakın Yunus Emre Enstitüsü'ymüş burası. Türkçe yeterlilik sınavı da yapılıyormuş. Evet, kapı kilitli. Gördüğünüz gibi Atatürk anıtı. Evet, Atatürk anıtının hemen gerisinde şu sol çaprazda şu an görüyorum bir Lenin anıtı var. Oraya doğru bir gidelim. Lenin anıtı burada. Hemen yanında Moldova bayrağı ve onun yanındaki bayrak da Gagavuzya'nın bayrağı arkadaşlar. Şuradaki binada Gagavuzya'nın Bakanlık Komitesi, halk topluşu. Valla eyalet ofisi gibi bir şey herhalde. İdare merkezi. Yani şehrin idare merkezi burası anladığım kadarıyla. Burada genel olarak dikkat ettiğim şu: halk kendi arasında sanırım Rusça konuşuyor. Ancak böyle Türkçe konuşan birini duydukları zaman da Türkçe konuşuyorlar sizinle. Valla arkadaşlar, internette yazanlara bakılırsa hani millet gerçekten Komrat'ta çok acayip vakit geçirmiş. Yani açıkçası gördüğüm kadarıyla gezilecek hiçbir yer yok hemen hemen. Yani bir tane şuradaki kilise var. Bir tane işte Mustafa Kemal Kütüphanesi ve anıtı var. Bir tane de Lenin heykeli. Onun dışında pek bir şey yok. Hatta yemek yiyecek adam gibi bir yer bile yok. Şu ara sokaklara falan gireceğim. Oralara bir bakayım. Oralarda bir şeyler varsa oradan yiyelim. Yani herhalde bir saatte, yarım saat, bir saatte falan böyle etrafı dolaşıp Komrat'ı bitirebilirsiniz diye düşünüyorum. Tabii köy kısımları daha ilginç olabilir. Arabanız varsa gidebilirsiniz. Ama onun dışında günübirlik geliyorsanız çok fazla bir şey yok açıkçası. O yüzden yani bence otobüsün de, kişinin eve dönüş otobüsünün de saat 4'te olması iyi oldu. Ben 5-5.30 arası hesaplıyordum, planlıyordum. Şimdi hep yani dönüp dolaşıp hep aynı yerlere gidiyoruz açıkçası. Şuradan gideyim. Hani şöyle bir çarşı pazar falan olsa onları da girip böyle yerel halkın arasına karışıp esnafla bir sohbet edeyim diyeceğim ama öyle bir yer de yok. Bir tane pazar gibi bir yer var, o da kapalıymış, yarın açık diye yazıyor. Vallahi bakın arkadaşlar, dediğim gibi Komrat dediğimiz yer böyle bir yerden ibaret. Yani bütün sokakları şu üst tarafa ve bir üst tarafa daha gittim. Yani değişen bir şey yok. Hep aynı. Şu an mesela yarım saattir yiyecek bir yer arıyorum. Bu şekilde yani bilmiyorum. Beklentilerimin çok altında kaldı. Tabii çok fazla bir şey beklemiyordum ama gerçekten gezilecek hemen hemen hiçbir şey yok. Adam kameraya el sallamak için korna çaldı. Şurada bir kahveci var. Yani küçük küçük marketler. Anadolu'nun herhangi bir köyüne gitseniz muhtemelen daha çok imkanla karşılaşırsınız diye düşünüyorum. Bakın şurada bir tane Rogop Food Mart Grill Cafe diyor. Şurada yiyebilirsiniz, kebap vesaire bir şeyler var. Hatta şuraya gireyim ya, burada yiyeyim. Onun dışında dediğim gibi başka bir şey yok. Bakın Mangal House var, kapalı. Burada da içerisi boş. Çok da aç değilim aslında ama maksat zaman geçsin. Bir saat daha oyalanayım, ondan sonra otogara gidelim. Hello. Turkish? Biraz. Biraz. Tamam. Bir şeyler yemek istiyorum da. Ne? Tavuk var. Şunun gibi alacağım ama bu helal mi, domuz mu? Helal. Yok, domuz hem dana. Karışık. Ha, karışık. Domuz olmayan yok mu? Burada bunlar tavuk. Ha, bunlar tavuk. Bu domuz galiba. Bu domuz.
domuz, burada keçi, tavuk. Burada bakçık tavuk bunlar. Tavuk tamam. O kadar. Şuna bir bakayım. Şu neyli? Bu vişne. Yok şu arkası. Bu kapusta. Kapuska mı? Kapusta по-турецки. Lahana. Şu? Şu yanı. Orada da var domuz. Ha onda. Bunlarda hep domuz var. O zaman şu tavuktan alayım bir tane. Tamam. Isıtır mı size? Olur. Burada yiyeceğim. Sıcak olarak kahve var galiba değil mi sadece? Kahve var, americano, latte, cappuccino. Cappuccino alabilirim bir tane. Lahana. Kapuska bizde bir yemek. Lahanadan böyle lahana kullanılarak yapılan bir yemek. Ne güzel konuşuyorsunuz Türkçe. Türkiye zaman. Türkiye'ye geldiniz mi? Türkiye'ye geldiniz mi? %58. 58. Şu 8. Şöyle 108 vereyim. Siz bana 50 verebilirsiniz. Afiyet olsun. Şeker Teşekkür burada. ederim. Yok şeker kullanmıyorum. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Şöyle bir hamburger ve cappuccino'ya 58 lirayı verdim. Bir kişi nereye kadar beni idare eder. Teşekkür ederim. İyi günler. Teşekkür ederim. İyi günler. Siz Komrat'ta insanlar kendi aranızda hangi dili konuşuyorsunuz? Türkçe mi, daha çok Rusça mı? Türkçe'de, Rusça'da, Moldovyaca. Moldovanca'da En çok hangisi? en çok gidiyor Rusça. Kendi aranızda değil mi? Anladım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar gördünüz. Daha çok kendi aralarında Rusça konuşuyorlarmış. Ama gördünüz gayet de Türkçeleri anlaşılır ve iyi seviyede bence. Sonra yemek yemek isterseniz bakın şurada bir tane şey görüyorum. Restoran Augusto. Daha doğrusu böyle kafe gibi. Augusto Patisserie diyor. Onun dışında yani bu kadar arkadaşlar. Yani Komrat dediğimiz yer bu kadar. Dediğim gibi Komrat'ta çok fazla dolaşacak bir yer yok. Buradaki bence tek güzel şey insanların Türkçe konuştuğunu duymak. Onlarla muhabbet edebilmek. Güzel tarafı buydu. Onun dışında bir iki tane müze var aslında gidemediğim. Niye gidemedim? Çünkü bugün pazartesi olduğu için kapalı. O yüzden onlara gidemedik. Onun haricinde de zaten çok da bir atraksiyon yok. Yani öyle bir gün kalınacak bir yer de değil. Hani belki zamanınız varsa bir gün geçirebilirsiniz burada ama genel olarak 1-2 saatte dolaşılabilecek bir yer. Şimdi otogara doğru gideceğim. Oradan biletimi alıp Kişinev'e doğru yola çıkacağım. Bir saat sonra araç kalkıyormuş. Şimdiden gidelim. Şeyimizi alalım. Biletimizi alalım. Şimdi şuradan bakalım. Biletimizi alabilecek miyiz? Como es Valeria con Valeria con Şinav. Çetiri. Araba 15.30'da kalkıyor araba. 15.30. En yakın araba. Tamam olsun. 72'li. 72. Şöyle vereyim. Ver. Abi tekrar araba. 826 numara geç otur. Tamam 820. 15.30'da kalkıyor. Tamam. Geç otur.
Herhangi bir koltuk sırası yok değil mi? Yok abi. Tamam. Nerede yer var orada oturacağım. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Evet. Zaten geldiğim arabayı da buydu ya. Evet, bu araba saat 3.30'da kalkıyormuş. Spasiba. Nie zresztą się sytuacją. Evet arkadaşlar, Kişinev otogara vardık. Şimdi şöyle bir yer. Sabah göstermiştim. Şimdi şuradan bir yerden otobüse binip merkeze gideceğim. Sonra da yarına hazırlık. Moldova'da 3 gün geçirdim ve size gösterebildiğim kadar yer göstermeye çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır videolardan. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Bir sonraki destinasyonda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kişinev'deki yemek opsiyonlarından birisi de Özbek restoranları arkadaşlar. Şu ileride bir tane buldum, haritadan baktım. Orayı deneyeceğim. İsmi Pilav Center, yani pilav merkezi. Şu köşede bir yerde olması lazım. Bahsettiğim yer şurası. Şuradan bir karşıya geçelim. Bakın şurada Pilav Center yazıyor. Girişi şuradan. Şuradan bir Özbek pilavı yiyelim bakalım. Selamünaleyküm abi. Nasılsın? Şuradan önce bir tane tepsi alalım. Çatal, kaşık. Salata ücretsiz sanırım. Selamünaleyküm. Pilav var mı, pilav? Yes. Pilav. Bir tane Ne verdiğini? az yağlı. Yağlı yağsız. Yağsız. And 3 samsa. Bakın arkadaşlarım, ana yemek olarak bir tane pilav söyledim, Özbek pilavı. Semerkant pilavı diye geçiyor ismi. Bunun fiyatı 100 lei. Salata ücretsiz. 3 tane samsa aldım. Paket. Bir tanesini akşam yerim, 2 tanesini sabah yerim. Çünkü yarın döneceğim. Bir tane de Fanta aldım. 20 lei. Toplamda ödediğim fiyat 210 lei. Yani 420 lira. Sizce fiyat iyi mi? Aslında bu büyük Özbek mantılarından vardı. Onlardan alacaktım. Kalmamış. Artık bir dahaki sefere menü bu şekilde. Bu pilav gerçekten iyi. Çok iyi hatta. Kocaman tabak pilav. 100 lei. Bence fiyat da iyi. Resmen et de doldurdu içine.